Merhabalar, ben Fırat Aytaş. 9 aydır Figopara'da CFO görevini sürdürmekteyim. Daha önce Almanya'daydım, bir tarım şirketinin Akdeniz bölgesinin CFO'suydum. Daha önce tabii ki yine Türkiye'de tecrübelerim oldu. Figopara'nın şu an yaptığı iş Türkiye'de finansmanın doğru akışını sağlamak, özellikle KOBİ'ler yönünde. KOBİ'lerimizin çok ciddi bir vade sıkıntısı var. Biz bu vade sıkıntısını en aza indirmeye çalışıyoruz. Büyük şirketlerimizin nakit akışı sıkıntısı var. Biz bunu en aza indirmeye çalışıyoruz tedarikçi finansman yöntemini kullanarak. Biz KOBİ'lerimizin elektronik faturalarını skorlayarak, bu skorları da partnerimiz bankalarla paylaşarak KOBİ'lerin finansmana erişimini sadece fatura düzeyine indirebiliyoruz. Ve bunu çok kısa bir sürede yapabiliyoruz. Bize gelen bir KOBİ aynı gün içerisinde dilediği faturaları skorları uygun olması şartıyla herhangi bir bankadan finanse edebiliyorlar. Bu kadar hızın önemli olduğu bir sektörde, bu kadar KOBİ'lerin nakite ulaşmasını hızlandıracağını iddia eden bir şirket olarak bizim de tabii ki KOBİ'lerimizden ödeme almak için sorunsuz, hızlı, doğru düzgün bir ödeme altyapısına ihtiyacımız oluyor. Craftgate de bize bu noktada çok destek oluyor. Biz şimdi bu finansal işlemlere aracılık yaparken KOBİ'lerden ödemelerimizi kredi kartı vasıtasıyla alıyoruz. Onlardan bir POS altyapısı vasıtasıyla alıyoruz. Kullandığımız POS servis sağlayıcıları elbette bir tane değil, birden çok daha fazla ve biz bunların ayrı ayrı panellerinden yönetim yapmak yerine Craftgate'in tek bir panelinden hepsine erişim sağlayabiliyoruz. Ayrıca bizim müşterilerimizin finansmana erişiminde hız çok önemli olduğu için o noktada ödeme yapamadıkları ya da yapamamaları bir teknik problem sebebiyle müşteri kaybı yaşamak istemiyoruz. Bu sebeple Craftgate bizim için çok önemli bir servis sağlayıcı haline geliyor. Daha mesela 2 hafta önce şöyle bir şey yaşadık. Bizim tercih ettiğimiz bir servis sağlayıcı, post servis sağlayıcısı teknik bir problem yaşamaya başladı. Ve bize müşterilerimizden ya biz kredimizi kullanacağız, işlemi tamamlamak üzereyiz ancak kredi kartı hata veriyor. Biz bir şekilde bu işlemi tamamlayamıyoruz şeklinde şikayet telefonları almaya başladık. Şimdi bu müşterilerimizin açısından düşündüğünüz zaman, KOBİ'ler açısından düşündüğünüz zaman çok büyük bir problem. Çünkü adam parasını alacak, ticaretini devam ettirecek. Biz bu sorunu bu şekilde yaşadığımızda eğer arada Craftgate olmasa bir başka post servis sağlayıcısına geçiş yapmamız çok zor olacakken Craftgate sayesinde dakikalar içinde bu problemi çözdük. Özellikle artan faizlerle birlikte kredi kartı komisyonlarında ciddi bir artış var. Farklı servis sağlayıcıların farklı fiyatları var ve bir fiyatlama yapılırken en önemli parametrelerden biri değişim maliyetidir. Eğer değişim çok maliyetli ya da çok emek harcayan bir şeyse fiyatlar yüksek olur. Fiyatlar daha çok servis sağlayıcı tarafında olur. Şimdi biz Craftgate sayesinde birden fazla post servis sağlayıcıyla anlaşıyoruz ve ardından fiyat alma dönemimizde rahat birbiri arasında geçiş yaptığımız için fiyatlamayı çok daha kolay bir şekilde kendi avantajımıza kullanabiliyoruz. İkincisi, Craftgate'in akıllı dinamik ödeme yönlendirmeleri isminde bir hizmeti var. Bu hizmet bize şunu sağlıyor. Biz bir kural seti yazıyoruz. Diyelim ki ben paramı ertesi gün almak istiyorum. Birinci kuralım bu. İkinci kuralım en ucuz servis sağlayıcıdan almak istiyorum. Üçüncü kuralım belli bankalardan gelen kredi kartı kullanıcılarının belli postlardan geçmesini istiyorum. Ben bu kural setini yazdıktan sonra bir daha dönüp bakmama gerek kalmadan Craftgate kendiliğinden gelen müşterilerimi doğru postlara yönlendirerek benim gelirimin sürtünmesiz bir şekilde akmasını sağlıyor. Şimdi Craftgate'in şöyle bir hizmeti de var. Yani size tabii ki postunuz arızalandığında, bir post sistemi çöktüğünde bir uyarı geçiyor ama ve lakin eğer aktifleştirirseniz Autopilot isminde bir hizmeti var. Siz ya da müşteriniz hiçbir şey hissetmeden eğer tercih ettiğiniz posta bir arıza olduysa alternatif yine en uygun postlardan birini seçiyor ve onu otomatik olarak o an yönlendirdiği için ne müşteriniz ne de siz herhangi bir problem olduğunu anlamadan işlemi kapatabiliyorsunuz. Tabii ki daha sonra bunun raporlarını Craftgate'den alıyorsunuz olanın bitenin ama ve lakin o an müşteri satın alımını kapatabiliyor ve siz de müşterinizi kaybetmemiş oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki firmalar için özellikle son birkaç senede yurt dışı operasyonları çok kıymetli hale gelmeye başladı. Yurt dışından ödeme almak her zaman çok da kolay değil. Hele bir Türk servis sağlayıcısının size bu bağlantıları kurup sağlaması çok kıymetli hale geliyor. Yurt dışından eğer ödeme almak istiyorsanız ve bunların hepsini tek bir panelde yönetmek istiyorsanız Craftgate elbette en yakın partneriniz oluyor. Biz bir sorun yaşadığımız zaman Craftgate ile iletişim kurarken hiçbir zaman zorlanmadık. Yani bizim her zaman telefonu kaldırdığımızda telefonun öbür ucunda bir arkadaşımız yaşadığımız problemi çözmemiz konusunda bize destek oldu. Dahası
Kural setlerimizi yazarken demin bahsettik dinamik yönlendirme sisteminde sistemde olmayan ancak bizim için özel geliştirilmesini istediğimiz kural setlerini dahi hiçbir problem yaşamadan müşteri desteği sayesinde çözüme ulaştırdık. CraftGate bizim için bir servis sağlayıcıdan çok daha ötesi haline geldi artık. Bir iş ortağı gibi görüyoruz biz CraftGate'i çünkü çok farklı sayıda müşterimiz var. Çok farklı sayıda ödeme altyapısı kullanıyorlar. Ve bizim Türkiye'de erişmek istediğimiz KOBİ sayısı çok fazla. Bu sebeple biz CraftGate ile elbette işbirliğimizi sürdüreceğiz. İhtiyacımız olduğunda bize uygun çözümleri sağlıyor olması, hemen hemen Türkiye'deki bütün ödeme sistemleriyle entegre olmuş olması bizim için çok önemli. O yüzden CraftGate bizim için bir iş ortağı. Biz kendileriyle yola devam edeceğiz mutlaka.